Sıradan bir ev aleti kadar elektrik harcayan yaklaşık 2000 watt bir makine ve iddiaya göre içinde bir maymunun beynine yaklaşan ölçekte çalışan bir yapay sinir sistemi var. Çin'de Zhejiang Üniversitesi'ndeki bir ekip buna Darwin Monkey Wukong adını verdi. Eğer bu doğruysa yapay zeka donanımında oyunun kuralları değişebilir. İddiayı netleştirelim. Ekip sistemin 2 milyar spiking tım üreten nöron ve 100 milyar sinaps içerdiğini söylüyor. Buradaki nöron beynimizdeki sinir hücresinin bilgisayardaki karşılığı gibi düşünebileceğiniz temel birim. Sinaps ise iki nöronun birbirine bağlandığı iletişim noktası. Sinyalin gücü ve yönü burada belirleniyor. Peki spiking ne demek? Klasik yapay sinir ağlarında nöronlar genelde sürekli sayılar ile haberleşir. Spiking sinir ağlarında ise iletişim gerçek beyindeki gibi kısa elektriksel darbelerle olur. Buna spike atım darbe denir. Yani sistem her an sürekli hesap yapmak yerine gerektiğinde kısa sinyaller göndererek çalışmayı hedefler. İşte nöromorfik beyin benzeri denmesinin sebebi bu. Donanım ve hesaplama mantığı beyin devrelerinin çalışma tarzını taklit etmeye çalışır. Bu yaklaşımın teorik vaadi şudur: olay tetiklemeli çalışma. Yani her saniye sürekli hesap yap yerine bir olay olursa hesap yap. Bu da enerji verimini arttırabilir. Çünkü her nöron her an aktif olmaz. Sadece gerekli olduğunda ateşlenir. Kağıt üzerinde bu, klasik süper bilgisayarların megawatt seviyelerine çıkan güç tüketimine karşı prizde çalışan zeka fikrine doğurur. Bu zeka nerede ölçüldü? Nöron sayısı çok büyük olabilir fakat nöron sayısı eşittir biliş veya zeka demek değildir. Çünkü zeka dediğimiz şey sadece bağlantı sayısından değil, bu bağlantıların nasıl öğrenip uyum sağladığından, hangi görevlerde nasıl performans verdiğinden anlaşılır. Bu sistem hangi görevde ne yaptı, hangi veride, hangi koşullarda, hangi ölçümlerde. Burada devreye benchmark giriyor. Benchmark, herkesin aynı şeyi çalıştırabildiği standart bir test demektir. Böylece benim sistemim iyi demek yerine aynı testi farklı sistemlerde koşup karşılaştırırsınız. Ve en kritik metriklerden biri Joule başına performans. Bu ise aynı işi yaparken ne kadar enerji yaktın sorusunun sayısal cevabıdır. Kısacası daha az enerjiyle aynı işi yapıyorsan verimlisin. Wukong'un asıl sınavı etkileyici rakamlar değil, tekrarlanabilir ölçüm. Eğer gerçekten 2 kW civarında tüketimle beyin benzeri hesaplama yapabiliyorsa, bunu gösterecek şey bağımsız ekiplerinde uygulayabileceği şeffaf, standart, açık bir test ve net raporlanan metriklerdir.